Dünya henüz insanın adım atmadığı bir çağdaydı. Gökyüzü ve yeryüzü birbirinden ayrılmamış, suların karanlık örtüsü her yeri sarmıştı. Sümer tabletleri evrenin bu kaotik başlangıcını anlatır. O zamanki düzeni sağlayanlar, gökyüzünden yere inenler olarak bilinen Anunnakilerdi. Kadim Sümerler Anunnakileri tanrı olarak adlandırdı. Ama bugün bu tanrıların ne olduklarına dair sorular hala yanıtsızdır. Anunnakiler göksel bir yerden bazılarına göre cennet, bazılarına göre uzak bir gezegen dünyaya indiler. Mezopotamya'nın verimli toprakları onların yaşam alanı oldu. Dünyayı düzene soktular. Nehirlerin akışını yönlendirdiler ve dağların yüksekliklerini ölçtüler. Ancak bu işi tek başlarına yapmadılar. Anunnakilere hizmet eden başka bir grup vardı. İgigiler. İgigiler, Sümer mitolojisinde daha alt seviyede olan fiziksel işler için görevlendirilmiş tanrısal varlıklardı. Onlar tarlaları sürer, kanalları kazar ve Anunnakilere hizmet ederdi. Yıllar geçti ve İgigiler bu ağır işlerden yoruldu. Sümer tabletlerinde bu bir isyanla sonuçlanır. İsyan eden İgigiler görevlerini yerine getirmeyi bıraktı. Kaos tehdidi geri dönmüştü. İşte bu noktada Anunnakiler bir çözüm bulmak zorundaydı. Enki, Anunnakilerin bilgelik ve yaratıcılık tanrısı olarak öne çıktı. Enki'nin önerisi devrim niteliğindeydi. Yeni bir canlı türü yaratılmalıydı. Bu varlık hem İgigilerin yerini alacak hem de Anunnakilere hizmet edecekti. Bu öneri kabul edildi. Ancak bu yaratılış modern bakış açısıyla değerlendirildiğinde oldukça sıra dışı detaylar içerir. Sümer tabletlerine göre Enki bu yeni türü yaratmak için kendi özünden bir parça kattı. Bilimsel teoriler bu anlatıyı genetik müdahale olarak yorumlar. Bu teoriye göre Anunnakiler o dönemde dünyada var olan bir tür, belki de Homo erectus üzerinde genetik değişiklikler yaptı. Böylece ilk insanlar yani Adapa yaratıldı. Adapa insanların ilk atası olarak kabul edilir. Ancak Adapa yalnızca fiziksel olarak güçlü değil, aynı zamanda akıllıydı. Enki ona bilgelik verdi. Fakat bu durum diğer Anunnakiler arasında huzursuzluk yarattı. Özellikle Enlil bu yeni türün sınırlarını bilmesi gerektiğini düşünüyordu. İnsanlar yalnızca çalışmalı, tanrılara hizmet etmeli ve kendi iradelerine sahip olmamalıydı. Enki ise farklı bir görüşe sahipti. Ona göre insanlar sadece çalışmak için yaratılmış varlıklar değil, aynı zamanda öğrenme ve gelişme yeteneğine sahip olmalıydı. İnsanlık gelişti ve çoğaldı. Şehirler kuruldu, tapınaklar inşa edildi. Ancak Sümer tabletlerinde insanların tanrıların huzurunu kaçırdığı yazılıdır. İnsanlar gürültülüydü, karmaşa yaratıyordu ve Enlil buna daha fazla dayanamadı. Tanrılar Meclisi'ni toplayarak insanlığın yok edilmesine karar verdi. Bu karar Sümer mitolojisindeki en dramatik olaylardan birine, tufana yol açtı. Enlil'in emriyle dünya sular altında kalacaktı. Ancak Enki insanlara duyduğu merhametle bu karara karşı çıktı. Gizlice bir insana, Atraisis'e büyük bir gemi yapmasını söyledi. Atraisis bu gemiyle ailesini ve hayvanları kurtardı. İnsanlık Enki'nin yardımıyla yok olmaktan kurtuldu. Tufanın ardından Anunnakiler yeniden bir araya geldi. Enlil öfkeliydi. Kardeşi Enki'ye dönerek insanlığı neden kurtardığını sordu. Enki'nin cevabı ise basitti. Onları yok etmek bizim varoluş amacımıza ihanettir. İnsanlara yaşam verdik. Onların özgürlüğüne saygı duymalıyız. Bu tartışma Anunnakiler arasında derin bir çatlağa yol açtı. Sümer tabletleri Enki ve Enlil arasındaki bu fikir ayrılığını insanlık tarihindeki ilk büyük çatışmalardan biri olarak anlatır. Enki'nin desteğiyle insanlar hayatta kalmaya devam etti. Ancak bu hikaye burada bitmez. Sümer tabletlerinde anlatılan bu destansı hikaye yalnızca Mezopotamya'nın sınırları içinde kalmış gibi görünmüyor. İnsanlığın yaratılışı, tanrıların insanlara duyduğu öfke ve ardından gelen büyük tufan. Bu temalar dünyanın dört bir yanındaki mitolojilerde ve semavi dinlerde farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Örneğin Atraisis'in tufandan kurtulma hikayesi Tevrat'taki Nuh tufanı ile neredeyse birebir örtüşür. Her iki anlatıda da tanrılar, Tanrı, insanların çoğalmasından ve düzeni bozmasından rahatsızlık duyar. Çözüm ise büyük bir sel ile insanlığı yok etmektir. Ancak her iki hikayede de bir kahraman öne çıkar. Atraisis ya da Nuh,
tanrılardan gelen bir uyarı ile bir gemi inşa eder ve insanlığın devamını sağlar. Bu hikaye sadece Mezopotamya ve semavi dinlerle sınırlı değildir. Hint mitolojisinde Manu tufanı, Yunan mitolojisinde Decollation tufanı gibi benzer hikayelerle karşılaşırız. Bu kadar farklı kültürde aynı temanın işlenmesi tesadüf olabilir mi? Yoksa bu hikayeler ortak bir kökenin farklı yansımaları mı? Bazı teorisyenler bu anlatıların insanlığın kadim geçmişinde yaşanmış büyük bir doğal felaketi temsil ettiğini öne sürer. Bu felaket binlerce yıl boyunca sözlü geleneklerle aktarılmış ve her kültür kendi mitolojisine uyarlamıştır. Diğer bir teori ise bu hikayelerin sadece sembolik olduğu yönündedir. İnsanlık bu anlatılar aracılığıyla kendi hatalarını, tanrılarına karşı olan sorumluluklarını ve doğa üzerindeki etkilerini sorgulamış olabilir. Fakat Sümer tabletleri bu sembolik yorumların ötesinde bir detay sunar. Tabletlerde Anunnakilerin insanların yaratılış sürecinde kendi özlerinden bir şey kattıkları belirtilir. Bu ifade bazı araştırmacılar tarafından genetik mühendislik olarak yorumlanır. Homo erectus'tan Homo sapiens'e geçişin bilimsel olarak açıklanması zor olan ani sıçraması bu teoriyi destekleyenlerin en önemli dayanağıdır. Homo erectus, dünya üzerinde milyonlarca yıl boyunca varlığını sürdürmüş bir türdü. Ancak Homo sapiens'in ortaya çıkışı yaklaşık 200 bin yıl önce gerçekleşti. Ve bu süreç evrimsel ölçekte bir ani sıçrama olarak kabul edilir. Bu sıçramanın nedenleri hala tam olarak anlaşılamamıştır. Beyin kapasitesinin artışı, karmaşık aletlerin icadı ve sosyal örgütlenme becerisi gibi büyük değişimler oldukça kısa bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Burada Sümer mitolojisi ilginç bir bağlam sunar. Eğer Anunnakiler dünyada bir genetik müdahale yaptıysa bu sıçrama onların müdahalesinin bir sonucu olabilir mi? Sümerler bu hikayeleri birer mitolojik anlatı olarak mı yazdılar? Yoksa bir gerçeği metaforlarla mı aktardılar? Bu tür spekülasyonlar özellikle antik astronot teorisinin savunucuları tarafından sıkça dile getirilir. Bu teoriye göre Anunnakiler gelişmiş bir uzaylı medeniyetiydi ve Sümerlerin tanrı dediği bu varlıklar aslında gökyüzünden gelen ziyaretçilerdi. Tabletlerde sıkça geçen uçan gemiler ya da tanrıların gökten inişi gibi ifadeler bu teorinin dayanak noktalarını oluşturur. Eğer bu doğruysa Anunnakiler dünyayı kolonize etmek ve kendi çıkarları için insanları yaratmak üzere buraya gelmiş olabilir. Öte yandan bu anlatılar başka bir açıdan da değerlendirilebilir. Belki de bu hikayeler Sümerlerin doğayı ve toplumlarını anlama çabasının bir yansımasıydı. Enki insanlığın yaratıcısı ve bilgeliğin temsilcisiyken Enlil otoritenin ve düzenin simgesiydi. Bu iki kardeş arasındaki çatışma insanın özgürlük ve kurallar arasındaki denge arayışını temsil ediyor olabilir. İnsanlığın yaratılışı yalnızca bir hizmetkar hikayesi değil, aynı zamanda insanın bilgiye ulaşma çabasının bedelini ödemek zorunda olduğu bir hikayedir. Semavi dinlerdeki Adem ve Havva hikayesi de bu noktada Sümer mitolojisiyle benzerlik taşır. Enki'nin insanlara bilgi sunması, Adem ve Havva'nın yasak meyveyi yemesiyle paralellik gösterir. Her iki hikayede de bilgiye ulaşan insan cezalandırılır. Ancak bu ceza aynı zamanda insanın özgürlüğünü ve kendi kaderini çizme hakkını da beraberinde getirir. Sonuçta Sümer tabletleri yalnızca birer efsane mi yoksa insanlığın kökenine dair gizli bir tarih mi? Bu sorunun cevabı belki hiçbir zaman tam olarak verilemeyecek. Ancak bir gerçek var ki Sümerlerin hikayeleri hem mitolojilerin hem de modern bilimin üzerinde durduğu pek çok temel soruya işaret ediyor. Peki ya siz, insanlığın kökeninde yalnızca doğal bir evrim mi var yoksa kadim anlatıların işaret ettiği gibi bilinmeyen bir müdahale mi? Bu hikayeler sadece geçmişi değil, geleceğimizi de anlamamız için bir anahtar olabilir. Sümer tabletleri her okunduğunda yeni sorular doğuruyor ve belki de bu soruların yanıtları yıldızlarda saklıdır. Bu büyüleyici yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Böylece her yeni hikayemizde ilk siz orada olursunuz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kim bilir, belki bir arkadaşınız da bu hikayelerde kendini bulur. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizin fikirleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.